Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiki tarifim evde lokum yapımı. Ben portakallı yaptım. Limonlu ya da mandalinalı da yapabilirsiniz. Renklendirici kullanmadan tam kıvamında, tam ölçüsünde çok kolay bir lokum tarifi. Buyurun hemen başlayalım. Öncelikle tencereme 3 çay bardağı şeker, 3 çay bardağı da su alıyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Şöyle bir karıştırarak şekerimizi eritelim. Ocağımızın altını kısalım. Şekerimiz kendi kendine erirken biz portakallı sosunu hazırlayalım. Kabıma 1 su bardağı portakal suyu ve 1 su bardağı da nişasta alıyorum. Bir taraftan da telle çırpıyorum ki nişastam erisin, topaklaşmasın. Lokumunuzu bu tarifle yaparsanız dolaba koymadan ve uzun süre beklemeden lokum kıvamını hemen elde ederek yapabilirsiniz. Bu arada şerbetimize de bakalım. Şerbetim kaynamaya başlamış. Artık sosunu ilave edelim. Yine karıştırarak yavaş yavaş sosunu ilave ediyorum. Karıştırarak pişireceğiz. Ama öncelikle birkaç tane de limon tuzu atalım. Yarım çay kaşığı diyebiliriz. Önce orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim. Lokumum kaynamaya başlayınca ocağımın altına en kısık dereceye aldım. En az 20 dakika kaynatacağım. Karışımımızı yukarıya kaldırdığımızda hemen tencereye dökülmemesi gerekiyor. Bayağı uzun sürede kesik kesik akması gerekiyor. Karışımıma ben biraz da portakal kabuğu rendesi ekleyeceğim. Çok güzel aroma veriyor. Kabuğunuzu rendenin en ince tarafında rendeleyin. İsterseniz bir sarımsak rendesiyle bile rendeleyebilirsiniz. İçinde çok belli olmasın. Ocağınızın en kısık ayarında ara ara karıştırarak bile pişirebilirsiniz. Ama 20 dakikadan aşağı pişirmeyin. İstediğiniz koyuluğu elde edemeyebilirsiniz. Lokumum 15 dakikadır kaynıyor. 5 dakika daha kaynatıp lokumun altını kapatacağım. Bu kadar yeterli. Lokumumun altını kapattım. 5 dakika ilk sıcaklığı çıksın. Küçük kare bir borcam tepsimin altına bir damla sıvı yağ damlattım. Fırçayla tabanını yağlıyorum. Lokumumuzu üzerine dökelim. İstediğiniz kalınlıkta dökebilirsiniz. Üzerinde bir spatula ile iyice düzeltelim. Eğer limonlu lokum yapacaksanız şeker oranınızı birazcık artırın ya da limon suyunu birazcık azaltın. İnşallah bir gün limonlu lokum da yapıp paylaşırım. 1 çay bardağı kadar Hindistan cevizime 2 yemek kaşığı nişasta ekleyip karıştırdım. Lokumumun üzerine bolca serpiyorum. Bu arada lokumum biraz daha ılıdı, çok sıcak değil. Hindistan cevizimizi bolca serpelim. Üzerine yine bir spatula ile ya da elinizle bastırabilirsiniz. Tenceremin dibinde birazcık lokumum kalmıştı. Size göstermek için küçük bir bardağa doldurdum. İçini ıslattım bardağımın. Ya da yağlayabilirsiniz. Yağladığınız zaman daha kolay çıkıyor. Şimdi lokumumu 1 saat dinlendireceğim. Dolaba koymanıza gerek yok. Lokumum 1 saat kadar dinlendi, soğudu.
Bıçak yardımıyla şöyle kenarından birazcık çıkartalım. Düz bir tepsinin içerisine ters çevireceğim. Kolaylıkla da çıkıyor. Hemen de kıvama geldi. Uzun süre bekletmenize, dolaba koymanıza gerek yok. Kalan Hindistan cevizli karışımımı da yine diğer tarafına serpiyorum. Üzerine de bastırarak yapıştıralım Hindistan cevizlerini. Artık lokumumuzu dilimleyebiliriz. Ben küçük küçük küp şeklinde dilimledim. İsterseniz kalıp da kullanabilirsiniz. Değişik şekiller çıkartabilirsiniz. Daha kolay dilimleyebilmek için arada bir bıçağınızı temizleyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Kahve yanına da çok güzel yakışır. Misafiriniz geleceğinde de 1 saat önceden yapıp böyle dilimleyebilirsiniz. Çok uzun süre beklemenize gerek yok dediğim gibi. İsterseniz bardakları yapın sadece. Bardaklardan çıkartıp dilimleyin. Lokumumu dilimledim. Kalan Hindistan cevizimi de üzerine yine serpiyorum. Şöyle elimizle karıştırarak her tarafını bulayalım. Kenarları da Hindistan cevizine bulansın. Bardağın içine koyduğum lokumumu da çıkartıyorum. Önce bıçakla kenarından çıkarttım. Daha sonra Hindistan cevizini iyice bulayacağım. Dediğim gibi sıvı yağ sürerseniz daha kolay çıkar. Önce dış tarafını iyice bulayalım. Daha sonra dilimleyerek diğer taraflarında Hindistan cevizini bulayalım. Böyle de harika oluyor. İstediğiniz şekilde lokumunuzu yapabilirsiniz. Lokumlarım hazır. Tam kıvamında, tam lezzetinde kısa sürede harika lokumlar yaptık. Lokumlarınızı bir kavanoza koyup dolapta muhafaza edebilir, misafirlerinize kahve yanında ikram edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.